Anadolu coğrafyası 13. yüzyılın ortalarında büyük güçlerin satranç tahtası haline gelmişti. Doğudan Moğol fırtınası esiyor, batıdan Haçlı ve Roma baskısı artıyordu. Selçuklu Devleti ise Moğolların gölgesinde giderek bir kukla devlete dönüşmüştü. Ancak Anadolu'daki bu karmaşayı yakından izleyen başka bir güç vardı. Memlük Sultanlığı. Resmi adıyla Ed-Devletü't Türkiye, yani Türk Devleti. Mısır merkezli bir devletin bu adı taşımasının nedeni açıktı. Memlük ordusunun bel kemiğini Kıpçak ve Oğuz Türkleri oluşturuyordu. Bu savaşçılar çocukluktan itibaren disiplinle yetiştirilmiş, kendi kaderlerini tayin edecek bir devlet kurmuşlardı. Bu devletin başında ise dönemin Türk dünyasındaki en büyük komutanlarından biri bulunuyordu. Sultan Baybars. Sultan Baybars, Moğolları Ayncalut Savaşı'nda durdurmuş ve yenilmez efsanelerine büyük darbe vurmuştu. Ancak Anadolu için aynı şey söylenemezdi. Moğol baskısı arttıkça Selçuklu yönetimi çaresizliğe sürükleniyordu. İşte tam bu noktada Selçuklu veziri Muinüddin Pervane yönünü Mısır'a çevirdi. Pervane, Sultan Baybars'tan yardım istiyordu. Bu çağrı, Baybars için sıradan bir diplomatik talep değildi. Çünkü Anadolu'da, Moğol boyunduruğu altında yaşayan Türk soydaşları vardı. Ve Baybars, bu çağrıyı karşılıksız bırakamazdı. 1277 yılında, Sultan Baybars'ın emriyle toplanan yaklaşık 40 bin kişilik ordu, Anadolu'ya doğru harekete geçti. Bu yürüyüş, bir fetih değil, Türk soydaşları için Moğollarla hesaplaşma seferiydi. Ancak Baybars, Anadolu'ya yürürken, karşısında sıradan bir düşman yoktu. Bu topraklar, Köse Dağı Savaşı'ndan beri Moğol hakimiyeti altındaydı. Köse Dağı'dan sonra, görünürde Selçuklu sultanları tahtta oturuyor. Ama emir, Moğol noyanlarından geliyordu. Anadolu'daki Moğol kuvvetleri, İlhanlı Devleti'nin batıdaki en önemli askeri gücüydü. Bu ordunun bel kemiğini ise hareket kabiliyeti son derece yüksek Moğol süvarileri oluşturuyordu. Atlı okçular geri çekiliyormuş gibi yapıyor, ardından ani hücumlarla düşmanı imha ederdi. Üstelik Moğollar bu coğrafyayı artık tanıyordu. Yıllardır Anadolu'da savaşıyor, isyanları bastırıyorlardı. Ve bu savaşta yalnız da değillerdi. Yanlarında Selçuklu kuvvetleri de bulunuyordu. Bu birlikler, Selçuklu veziri Muinüddin Pervane'nin kontrolü altındaydı. Pervane, bir yandan Sultan Baybars'tan yardım istemiş, diğer yandan Moğol ordusundaki yerini korumuştu. Kimin tarafında olduğu bu noktada net değildi. Ama bir gerçek vardı. Selçuklu askerleri o gün Moğol safında yer alıyordu. Şimdilik. Moğolların yanında bir başka güç daha vardı. Kilikya Ermeni Krallığı Nabalı birlikler. Böylelikle Anadolu'daki İlhanlı ordusunun toplam mevcudu yaklaşık 30 ila 35 bin kişiydi. Bu güç, yıllardır Anadolu'da kurulan Moğol düzeninin temsilcisiydi. Baybars'ın Anadolu'ya gelişi ise bu düzen için açık bir tehditti. Çünkü ilk kez Moğolların karşısına onları daha önce durdurmuş bir komutan çıkıyordu. Ve bu kez savaş ne İran'daydı ne Suriye'de. Hesaplaşma Anadolu'da olacaktı.
Memlük ordusu meydan savaşını tesadüfe bırakmamıştı. Sultan Baybars ordusunu sırtını dağa verecek şekilde konumlandırdı. Bu tercih geri çekilme ihtimalini ortadan kaldırıyor, hattın dağılmasını engelliyordu. Memlük hattı sol kanat, merkez ve sağ kanat olarak dizildi. Merkezde ordunun ana gövdesi bulunuyordu. Sol ve sağ kanatlarda ise hareket kabiliyeti yüksek süvari birlikleri yer alıyordu. Ancak Baybars'ın asıl gücü ilk bakışta görünmüyordu. En seçkin Memlük süvarileri doğrudan merkezin arkasında Sultan Baybars'ın emri altında bekliyordu. Bu birlikler savaşın kaderini belirleyecek son an için saklanmıştı. Moğol ordusu ise açık araziye yayılmış şekilde dizilmişti. Merkezde Moğol ana kuvvetleri bulunuyordu. Moğol sol kanadının gerisinde ise Selçuklu birlikleri yer alıyordu. Bu birlikler Selçuklu veziri Muinüddin Pervane'nin kontrolü altındaydı. Moğol sağ ve sol kanatlarında Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlı kuvvetler bulunuyordu. Moğol dizilişi kanatlardan kuşatma, merkezden baskı kurma üzerine inşa edilmişti. Ancak bu düzenin içinde dikkat çeken bir belirsizlik vardı. Pervane'nin birlikleri doğrudan ön hatta sürülmemiş, Moğol sol kanadının gerisinde tutulmuştu. Bu tercih, savaş başlamadan önce bile bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyordu. Moğollar Selçuklulara güvenmiyordu. Ve artık iki ordu karşı karşıya gelmişti. Anadolu tarihinin bu kırılma anında Elbistan Savaşı başlamak üzereydi. Ve beklenen an gelmişti. Sultan Baybars önündeki ovaya baktı. Karşısında yıllardır bu topraklara hükmeden Moğol düzeni vardı. Ama bu kez hesap değişecekti. Baybars emrini verdi. Memlük ordusu dağdan aşağı harekete geçti. Merkez, sol kanat ve sağ kanat, 3 hat halinde aynı anda taarruza geçtiler. Moğollar bu hamleye hazırlıklıydı. Onlar da aynı hat düzeniyle karşılık verdi. Merkez ve kanatların ön saflarında Ermeni birlikleri, arkalarında Moğol süvarileri olacak şekilde Memlükleri karşıladılar. Savaş ilk anlarda denge halindeydi. Ancak zaman ilerledikçe Memlük sol kanadı baskı altına girmeye başladı. Moğol süvarileri alışıldık taktiklerini uyguluyordu. Geri çekiliyormuş gibi yapıyor. Ardından ani hücumlarla Memlük hattını zorluyorlardı. Bu an savaşın kırılma noktasıydı. Ve Sultan Baybars tam da bunu bekliyordu. Baybars, dağın arkasında savaşın başından beri bekleyen
elit Memlük süvarilerine emir verdi. Bu birlikler sıradan askerler değildi. Çocukluktan itibaren savaş için yetiştirilmiş en disiplinli, en sert Memlüklerdi. Sultan Baybars da bizzat askerlerinin başına geçti. Ve birlikte düşmana kılıç sallamak için ileri atıldılar. Bu sadece bir takviye değildi. Savaşın yönünü değiştirecek bir darbe olacaktı. Baybars'ın gelişiyle birlikte Memlük sol kanadı yeniden toparlandı. Merkezdeki Moğol kuvvetleri ilk kez geri adım atmak zorunda kaldı. Tam bu sırada Moğol komutanları son bir hamleye başvurdu. Geri hatta bekleyen Selçuklu birliklerine savaşa girme emri verildi. Bu birlikler Muinüddin Pervane'nin kontrolündeydi. Herkes onların hareketini bekliyordu. Ama Moğollar için beklenen olmadı. Selçuklu birlikleri Memlüklere saldırmadı ve kısa süre sonra meydanı terk ettiler. Selçukluların soydaşlarına saldırmaması üzerine zaten zor durumda olan Moğol düzeninde iyice bozulmalar oldu. Memlükler tarafından kanatları zayıflayan Moğollar kuşatılmaya başladı. Sultan Baybars ise bir yandan düşmanla vuruşuyor, diğer yandan ise yakanılan fırsatı görüyordu. Sultanın emriyle Memlükler merkezden bastırdı ve Moğol kanatlarını sardı. Artık savaşın sonu belli olmuştu. Daha fazla dayanamayan Moğol düzeni tamamen çöktü. Ve geri çekilmeye başladılar. Ve kısa süre içinde savaş alanı Memlüklerin kontrolüne geçti. Anadolu'da Moğollar ilk kez böylesine net bir yenilgi almıştı. Savaş sona ermişti. Ne var ki bu zafer, Anadolu'da beklenen dalgayı yaratmadı. Sultan Baybars, Elbistan'daki büyük başarısına rağmen Anadolu'daki Türk beyliklerinden aradığı desteği bulamadı. Moğol korkusu hala derindi. Gölge henüz dağılmamıştı. Baybars, bu topraklarda kalıp kalıcı bir düzen kurmanın mümkün olmadığını gördü. Zaten amacı Selçuklu tahtına oturmak değil, dengeleri bozmak ve Moğolların yenilmez olmadığını Türklere hatırlatmaktı. Elbistan zaferi, Anadolu'daki Moğol otoritesinde açılan ilk büyük çatlak oldu. Bu, yalnızca bir meydan muharebesi değil, kırılan bir efsaneydi. Türk dünyasına verilen mesaj açıktı. Moğollar yenilebilirdi. Baybars, savaşın hemen ardından Mısır'a döndü. Bu dönüş bir zafer yürüyüşünden çok, tamamlanmış bir görevin sonuydu. Çünkü kader ona fazla zaman tanımayacaktı. 1277 yılında Elbistan Savaşı'ndan yalnızca kısa bir süre sonra Sultan Baybars hayatını kaybetti. Geride fethedilmiş topraklardan çok daha fazlasını bıraktı. Moğolları durduran, Haçlıları ezen ve Türk soydaşları için kılıç kuşanan bir irade olarak tarihe geçti. Bugün adı krallar listelerinde sıkça anılmayabilir.
Ancak çağdaş kronikler tek bir gerçeği yazar. Moğolları durduran irade Baybars'tı. Ve tarih, Türklerin Yüce Kağan'ını unutmaya asla cesaret edemeyecekti.